Tarihte yaşanan bir olay, lahana dolması, köfte, kalabalık gibi pek çok Türkçe kelimenin İsveççe'ye girmesine ve orada Türk halıları, desenleri, yastıkları, divanları, mehter müzikleri ve hatta mehter takımlarının moda olmasına yol açtı. İsveç'in Karlskrona şehrinde eski bir gemi sergileniyor. Adı Yaramas yani Yaramaz. Hikayesi 18. yüzyıla uzanıyor. Demirbaş Charles yani 12. Karl, Deli Petro ile olan savaşında yenilince Osmanlı'ya sığındı ve Moldova'nın Bender kentinde 5 sene kadar kaldı. İsveç kralı 12. Karl'a kaldığı süre içinde 3 isim takıldı. Çok hareketli olması nedeniyle Yıldırım, sürekli olarak Osmanlı'yı Ruslara karşı kışkırtması nedeniyle Yaramaz, masraflarının Demirbaş kaleminden karşılanması nedeniyle de Demirbaş denmiştir. Yaramaz sözcüğü gök gürültüsü anlamına geliyor denilerek yanlış aktarılmıştı. O da İsveç'e emir göndererek Yıldırım ve Yaramaz isimli 2 gemi yaptırılmasını istedi. Yaramaz ilk suya indirildiğinde battı. Yenisi yapıldı, o da battı. Üçüncü kez 1900 yılında yapılan Yaramaz bir süre kullanıldıktan sonra turistik amaçlı olarak kafeye çevrildi ve 1997'de Karlskrona Denizcilik Müzesi'ne hibe edildi. 12. Karl'a verilen 3. isim olan Demirbaş'ı İsveçliler demirden kafa şeklinde çevirdiler. 5 yıl Osmanlı'dan ayrılmak bilmediği için Demirbaş eşya anlamına bu ismin takıldığı da söylenir. Hatta Osmanlı gitmek bilmeyen kralı zorla göndermek istemiş ve Bender'de küçük ama çok ünlü bir cenk yaşanmıştır. Osmanlı askerlerine karşı kahramanca dövüşen Demirbaş Charles sonunda bir eve sığmış. Yeniçeriler de evin çatısını ateşe vererek kralın dışarı çıkmasını sağlamış ve onu kıskıvrak yakalamıştı. Ama yine de sınır dışı edilmemiş ve Demotika ve Timurtaş'ta ağırlanmıştı. Kral, o olayın etkisinden uzun süre kurtulamamış ve 6 ay kadar bunalım içinde yatağından kalkmamış. Bu olay İsveç tarihinde Kalabaliken i Bender olarak anılır. Kalabalik yani kalabalık 12. Karl ile birlikte İsveççe'ye giren bir sözcüktür ve kargaşa anlamına kullanılır. Demirbaş, Osmanlı'nın verdiği parayla yetinmemiş, önüne gelen herkese borçlanmıştı. Bu borçları sadece günlük giderler için değil, askerlerinin maaşı ve Osmanlı'yı etkilemek için kullandığı memurlara verilecek rüşvetler için de almıştı. Borçlar biriktikçe birikti. İsveç'e dönmeye karar verince, alacaklıların bir kısmı onunla birlikte İsveç'e gelmeye karar verdiler. Kafile Türkler, Yahudiler, Ermeniler, Kazaklar, Tatarlar, Lehler, Araplardan oluşuyordu. 6 Ocak 1716 tarihinde Karlshamn kenti limanına geldiler ve orada evlere konuk olarak yerleştirildiler. Bazıları daha sonra buradan Lund, Karlskrona ve Göteborg kentlerine gittiler. Alacaklılara ilk ödeme 1718 yılında yapıldı. Bu sembolik bir rakamdı. 26.000 kron paylaştırılarak memnun edildiler. 12 Şubat 1718'de kral, Müslüman ve Musevilerin dinsel kurallarını, gelenek ve göreneklerini yaşamaları iznini ve özgürlüğünü verdi. 2018'de bu olaya ithafen İsveç'te din özgürlüğünün gelişinin 300. yılı kutlandı. Karlshamn'da 2 Türk aynı kıza aşık olmuştu. Deli Mustafa isimli bir asker, komutanı Ömer Paşa'nın da aynı kıza kur yapmasını kaldıramamış ve onu bıçaklayarak öldürmüştü. Deli Mustafa Karlshamn Kalesi'nde idam edilmiş ve meydana bu olayın anısına bir taş konmuş. Bu taşa Turkstenen yani Türk taşı adı verilmiştir. Gruptaki alacaklılardan biri de bir kitap kurdu olan Halil Paşa'dır. Karlshamn'a geldikten sonra bir üniversite kenti olan Lund'un ismini duyup oraya gitmiş ve yerleşmiş. Lund kütüphanesinde büyük bir Osmanlı kitaplığı bulmuş ve hemen bütün kitapları okumuş. Yıllar sonra ülkesine döneceği zaman kraldan bu kitapların bazılarını kendisine hediye etmesini istemiş. Kral da birçok kitabı Halil Paşa'ya armağan etmiş. Söylentilere göre Lund'da Halil Paşa'nın soyu devam etmektedir. Gelenlerin borçlarını ödenmeye başladığını gören başka Osmanlılar da gelmeye başlar. Bunlardan Mustafa A isimli bir kişi o zamana dek istenen en büyük alacağı tahsil etmek üzere çıkıp gelir. Sultan 3. Ahmet'in borç verdiği paralar istenir bu kez. Mustafa A, 3. Ahmet'in elçisi olarak çok hızlı bir şekilde Stockholm sosyetesine girer ve çok sevilir.
Bir davetten diğerine koşturur. Ama yiyip, içip, gönül eğlendirmekten başka bir şey yapmaz çünkü İsveç'in borç ödeyecek hali kalmamıştır. İflasın eşiğindedir. Mustafa Ağa geri döner. Geriye girip Sholmes Sarayı'ndaki büyük yağlı boya portresi ve İsveçli ünlü Ozan Bellman'ın Siken Türk yani Muhteşem Türk şarkısı kalır. Bu ilginç İsveç Türk serüvenleri sonrasında İsveç toplumunda bir Türk ilgisi doğdu. Türk salonları açıldı. Bu salonlardan birisi bugün de aynı isimle anılıyor. Stockholm merkezdeki City Pastahanesi'nin Türk salonu. O zamanlar İsveçli hanımlar ve beyler bu salonlara Türk kıyafetleriyle gelip kahve, çay içmeye başladılar. Lahana dolması, kaldolmar, köfte, kötbollar olarak ulusal yemekler haline geldi. Blekinge Müzesi'ndeki sergide yer alan bir belgeye göre çiçek hastalığına karşı mücadeleyi Osmanlı'dan öğrenip İsveç'te uygulamışlar ve 1816 yılından itibaren her çocuğun bu aşıyı olması mecbur kılınmıştır. Halılar, desenler, yastıklar, divanlar, mehter müzikleri ve hatta mehter takımları moda oldu. Pek çok Türkçe kelime İsveççe'ye yerleşti. Osmanlı'dan alınan ombudsman sistemi bir İsveç markası haline geldi. Askeroğlu anlamına gelen Askerson ve Sverige Türk yani İsveç Türk'ü anlamına geldiği tahmin edilen Sturk artık İsveç soyadları arasına girmeye başladı. İsveç ve Türkiye arasında bildiğiniz başka enteresan tarihi, kültürel ilişkiler varsa lütfen bizimle paylaşın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu tür videoların ön plana çıkabilmesi için beğenmenizi ve kanala abone olmanızı dileriz.